Bereketi dış dünyada görüyorsun. Bereket etrafında, içinde değil, dışında. Her şey mevcut ama soru şu: İçerisi nasıl hissediyor ve neye dayanarak? Örneğin, dışarıdaki bereketin içerideki boşluğu doldurmadığını fark ettiğini söylüyorsun ve bu yüzden tam da bu yaklaşımla benim de kendimi geliştirmeye çalıştığım şey şu: bereket hiçbir zaman dışarıda bulunamayacak. Bu tür bir bereket seni doyurmayacak. Bu yüzden arayış şu olmalı: günlük hayatta nasıl zaten dolu olarak uyanabilirsin? Zaten arayışta olmadan nasıl uyanabilirsin? Günümüzde dış dünyada bize sunulan birçok şey gibi, teknolojik olarak da birçok şeye sahibiz. Ebeveynlerimizde yoktu, büyüklerimizde yoktu, geçmiş nesillerde de yoktu. Eskiden buna ihtiyaç duyulmuyordu. Sadece bir trend, sadece son neslimiz için bir gelişme. Ama gerçekten ihtiyaç duyulan bir şey değil. 100 yıl sonra başka şeyler olacak ve o dönemin insanları için de onlar bolca bulunabilir olacak. Ama her zaman aynı kalan şey şu: herkes her zaman içini nasıl dolduracağını aradı. Bu yüzden mesele her zaman bakış açısıdır. Kendine hangi gözlüklerle bakıyorsun, dünyayı nasıl görüyorsun? Ve eğer bu dış dünyadan seni içsel olarak doldurmasını bekliyorsan, bu gerçekleşmeyecek. Ama insanlar bazen bu farkındalığa ulaşmak için farklı yollar izlemek zorunda kalıyorlar. Bu yollardan biri de önce zengin olmaktır. Önce dış dünyanın bolluğunu karşılayabilmek, belki de yıllardır hayalini kurduğun şeyleri biraz yaşayabilmek. Ta ki fark edene kadar hala boş. Belki heyecan verici bir zamandı. Evet, ama o heyecan ne kadar sürdü? Belki 1 saat, belki 2 saat, sonra bitti. Ve belki o noktada bir tür zihniyet değişimi, hayata farklı bir şekilde yaklaşma başlar. Bazı insanlar için önce sahip olmak gerekir ki bunun gerçek cevap olmadığını anlasınlar. Ama belki daha nadir olarak bazı insanlar sadece gözlemleyerek öğrenebilirler. Geçmişi gözlemlemişlerdir, çevrelerini gözlemlemişlerdir, metinleri okumuşlardır. Sürekli gözlem yapanlar zaten sonucu görebilirler. Sebep ve sonucu görebilirler, tüm bu şeylerin birbirine nasıl bağlı olduğunu görebilirler. Onlar için bu yüzden sahip olmaları gerekmez, zaten görebilirler. Görebilirler ki bu değil. Bu yüzden onlar biraz daha erken ya da hiçbir şeye sahip olmadan bile yaşamlarını yeniden yönlendirmeye başlarlar. Biz insan doğamız gereği genişlemeyi arıyoruz. Bizden daha büyük bir şey arıyoruz. Benim bakış açıma göre içimizde genişlemek isteyen bir şey var. Ama bir insanın nasıl yetiştirildiği, içinde bulunduğumuz dünyanın nasıl kurulduğu da önemli. Dünya sana hangi yöne genişlemen gerektiğini söylüyor. Bu kariyer olabilir, finansal genişleme olabilir, akademik genişleme olabilir. Ve eğer dikkat etmezsen ve başka bir alternatifin yoksa, çocukluktan itibaren hep şu sesleri duyuyorsan, okula git, bunu yap, şunu yap. O zaman genişlemenin sadece bu olduğuna inanmaya başlayabilirsin. Zihin bu şekilde şartlanırsa, bu yaklaşımın her insan için çalışmaması bence çok doğal. Neden? Çünkü bu sadece genişlemenin bir yoludur. Oysa daha önemli olan perspektif, bugün olduğun kişiden daha öteye genişlemektir. Kendini dış dünyadaki herhangi bir şeyle veya insanların sana söyledikleriyle karşılaştırma. Genişleme seninle ilgilidir. Kendi zihinsel ve fiziksel yeteneklerinle ilgilidir. Bunu basit hale getirecek olursak, bugün belirli zihinsel ve fiziksel yeteneklerle buradasın. Sadece emin ol ki yarın biraz daha farklı ol. Zihinsel olarak yeni bir şey öğren, yeni bir bilgi edin, yeni bir kitap oku, ne olursa. Fiziksel olarak bir şey yap. Tabii ki bu sadece senin elinde olan bir şeydir. Başkalarıyla karşılaştırılamaz, başka birinin etkisinde değildir. Ve doğru olan da budur. Doğamız gereği genişlemek isteriz ama bu genişleme, başkalarının genişleme isteklerini yerine getirmek için ömrümüzü feda etmek anlamına gelmez. Kimle kendini karşılaştırıyorsun? Hayatında hiç tanımadığın insanlarla mı? Bunun yerine ölçüt sen olmalısın. Teknolojik olarak her şey çok hızlı gelişiyor. Bu yüzden zihin de çok hızlı çalışıyor. Bir şey yemek istediğinde
10 dakika beklemek istemiyorsun. Düğmeye bas ve hemen çıksın, en iyisi bu olurdu. Ömrünü boşa harcamamak için. Bu yüzden yaptığımız her şeyde bir şekilde zaten hızlı olanın daha faydalı olduğuna dair bir koşullanma var. Ama konu gerçekten içeride, tüm yaşamın boyunca sürdürülebilecek bir şey geliştirmek olduğunda bu hızlı olmuyor. Bu bir damla damla gelişim. Öyle ki birinci günden 7. güne kadar farkı bile hissetmezsin. Çünkü damla çok küçük. Ama eğer zihnin sürekli büyük değişimleri arıyorsa, ah, antrenmanımı yaptım. Şimdi 7 gün oldu ama neden nasıl göründüğümde hiçbir fark göremiyorum. Bu antrenman bir işe yaramıyor. Tamam, bırakıyorum. Başka bir şey bulmalıyım. Bu farklı bir zihniyet. Ama sürdürülebilir bir şey inşa etmek için uygun bir zihniyet değil. Sınır olmadan ilerleme olmaz. Çünkü sınırının nerede olduğunu fark etmek gerekir. Bu benim sınırım. Bu sınırda kendimi rahat hissetmiyorum dediğin an, o sınırı aşmak için tek bir adım atarsın. Çizgiyi geçersin, sınırı aşarsın ve bu yüzden büyürsün. İşte bu yüzden o konfor alanı genişlemeye başlar. Ancak sınırlarının nerede olduğunu bilirsen, seni neyin aşağı çektiğini de anlarsın. Bu yüzden o küçük adım her zaman daha fazla, sürekli olarak küçük adımlar, büyük adımlar değil. Ama bu bir yaşam tarzının parçası haline geldiğinde, sınırım nerede diye sorup bir adım daha atarsın. Sınırım nerede diye sorup bir sonraki adımı atarsın. Sürekli, otomatik olarak bu sürecin anlamı her gün yeni bir sınıra adım atıyor olmaktır. Yani daha önce hiç görmediğin bir alana giriyorsun. Neden? Çünkü hep sınırda duruyordun. Hep o sınır çizgisinde duruyordun. Bu yüzden hiçbir meydan okuma olmazsa bir tür büyümenin mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Sence çoğu insanı gerçekten olmak istedikleri kişi olmaktan alıkoyan şey nedir? Bence bir tarafta hayatın karmaşıklığı. Çünkü çok fazla şey oluyor, insanlar çok fazla seçenek arasından seçim yapmak zorunda kalıyor. İşte bu yüzden bazen çok fazla şey içinde kayboluyormuş gibi hissediyorlar. Yani bana göre baktığımda enerji her yere yayılmaya başlıyor. Ama belirli bir işi bitirmek istiyorsam, onu en hızlı şekilde bitirmenin yolu tüm enerjimi ona odaklamak ve başka hiçbir şey yapmamaktır. Ama eğer şu projem varsa, sonra bu var, sonra ailem var, sonra eşim var, sonra çocuklarım var, sonra daha fazla şey var, sonra düşüncelerimi her yere yaymam gerekiyor. Birinci olarak enerjin dağılmaya başlıyor ve ikinci olarak her şey daha uzun ve daha uzun sürüyor. İşte zamanla olan şey şu, kendin için ve içindeki her şeyi için daha incelikli bir farkındalık geliştiriyorsun. Bu farkındalık daha incelikli hale geldiğinde şunu fark edeceksin. Mesela, gelecek hakkında bir fikir düşündüğünde, o fikri zihninde canlandırdığında, bedeninin buna nasıl tepki verdiğini hissedebilirsin. Eğer bedenden bir reddediş geliyorsa veya bir tür uyum hissediyorsan, bunu fark edebilirsin. Benim genellikle hayatın tüm alanlarına entegre ettiğim bir yöntem de budur. Eğer zihni sakinleştirmek önemli diyorsam, farkındalık kazanmak önemli diyorsam, kendini eleştirebilmek önemli diyorsam, o zaman şu soru gelir. Peki bunu nasıl yaparsın? Birinci olarak, bir günde büyük değişimlerin olabileceğine inanmıyorum. Ve eğer olursa, kalıcı olmaz. O yüzden ilk olarak bir tür baskıyı ortadan kaldırmak gerekiyor. Bugünden yarına bir şey değişmek zorunda. Eğer bir insan son 30 yıl boyunca farkındalıktan yoksun bir şekilde yaşadıysa, yarın bir anda tamamen farkındalık dolu olamaz. Öncelikle şu farkındalığın olması gerekir. Son 30 yıldır farkında olmadan yaşamışım ama görünüşe göre farkındalığımı artırabileceğim başka bir seçenek var. İşte ilk adım budur. Şimdi diyorsun ki, bunun için bir şeyler yapmak istiyorum çünkü şu anki yaşam biçimimden memnun değilim. Farkındalık eksikliğimin beni tatmin etmediğini görebiliyorum. O zaman şu soruyu soruyorsun. Bunu nasıl geliştirebilirim? Ve bu şu anlama gelir. Bir öğretmen bul, doğru yöntemleri ara ve şimdi adım adım
Bu yöntemleri günlük hayatına entegre et. Adım adım. Çünkü 30 yıl boyunca farkındalıksız yaşadın, öncelikle bunu dengelememiz gerekiyor. Bunu sadece bir günlük pratikle dengeleyemeyiz. 30 yıla karşılık 30 yıl gerekeceğini söylemiyorum. Ama bir yılda olmayacak. Bu aynı şu duruma benziyor. Son 20 yılda çok fazla cips ve sağlıksız yiyecek yedin, bu yüzden vücudun 20 yıldır sağlıksız. Şimdi nihayet tamam, böyle devam edemez diyorsun. Ama 20 yıl boyunca vücudu kötüye kullandıysan, bu bir yıl süren antrenmanla dengelenmeyecek. Çünkü 20 yıl boyunca disiplinsizdin, şimdi ise ne kadar süre boyunca bilemiyorum. Bu 20 yıllık disiplinsizliğin sonuçlarını ve acısını taşımak zorundasın. Ve denge sağlandığında işte o zaman süreç başlar. Her zaman kendinden hızlı bir değişim beklediğinde şu soruyu sor. Bugünkü halime gelmem ne kadar zaman aldı? Kendini geçmişte nasıl yanlış kullandın ve bu süreç ne kadar sürdü? Eğer içeriğimizi beğendiyseniz lütfen abone olun ve beğen butonuna basın.